Selam arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 20 gün önce çıkmış bir oyundan söz etmek istiyorum size. İsterseniz bir oyun ekranına geçelim, öyle devam edelim. Infinity Nikki çok merak ettiğim oyunlardan birisiydi. Şöyle bir bilgi ekranına gelelim. Oyun daha yeni sürüm, gördüğünüz gibi. Yeni çıktı. 20 gün falan oldu. Sanırım 5 Aralık'ta piyasaya çıktı. Merak ettiğim bir oyundu. Bana biraz böyle açık dünya MMORPG olacak gibi bir hava vermişti. Ama yanılmışım. O nedenle biraz hayal kırıklığına uğradım. Oyun Android, iOS, Windows, PlayStation 5, PC'ye de çıktığına göre illaki Xbox konsollarında da vardır. İsterseniz bu oyuna girelim hemen. Açıkçası görsellik ve grafikler gayet tatlı. Renklendirmeler, gölgeler, keskinlik her şeyiyle mükemmel, uğraşılmış. Yani yakın zamanda ücretsiz olan bu şekilde çok az oyun gördüm. Yani bayağı emek harcandığı belli. Müzikleri de bayağı güzel. Ses kalitesi muazzam. Herhangi bir sorun yok. Yalnız tek sıkıntı işte oyuna birkaç gün girmeyince yeni güncellemeler geliyor ve onların yapılmasını beklememiz gerekiyor. O nedenle biraz bekleyeceğiz. Güncellemelerimizin de oyuna bakmaya devam edebiliriz. Oyun PlayStation 5 konsolunda maalesef FPS olarak kayıpları var. Pek 60 FPS'e benzetemedim. Sanırım 40'larda veya 50'lerde olabilir. Göreceğiniz üzere. Ben oyunda biraz ilerlemiştim. Adventure, macera tarzında bir oyun. Açıkçası oyun biraz daha böyle kız çocuklarına yönelik bir oyun. Ben erkeklerden bu oyundan çok hoşlanacaklarını düşünmüyorum. Mesela böyle kıyafet geçişleri var yapılan hareketlere göre. Hatırlarsanız geçenlerde bir Alice Madness Returns incelemesi yapmıştım. Açıkçası bu oyunu oynadıktan sonra o aklıma geldi. Çünkü Alice'in de böyle benzer hareketleri vardı, hatırlarsanız. Bu oyunda açıkçası bana onu anımsatmıştı. Buradan bazı ayarları yapabiliyoruz. Dil ayarları, kontroller. Yani açıkçası grafik tercihi bize bırakmışlar mı? Ekran görüntüsü kalitesi. Grafiklerde herhangi bir tercih yok. Yani sadece bazı efektleri dahil edebiliyoruz ki gereksiz bence PlayStation 5 için. Destekliyor ki açık, ama olayı kötü işte. Sana performans ya da grafikle ilgili bir seçenek sunmaması bu açıdan benim için bir eksi not alıyor. Oyunun ben PC'de aslında daha rahat oynanabileceğini düşünüyorum. Yani skill'lere göre de kıyafetler değişiyor. Öyle tuhaf bir oyun. Mesela şu menülere erişmek biraz zaman alıyor, alışmak. İşte mesela Wardrobe diye bir bölüm var. Burada şimdiye kadar elde ettiğimiz kıyafetleri falan görebiliyoruz. Veya o kıyafetlerle oyuna devam edebiliyoruz. Aynı şekilde şuradan saç stillerini değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde kıyafetleri değiştirebiliyoruz. Yani bunlar oynanışı etkilemiyor. Bunları de verebilirsiniz. Olduğu gibi de kalmasını sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak oyunda ne yaparsanız yapın o şekilde etkiliyor. Burada işte Mira Journey, bu yanımızdaki pet ile ilgili görevler var. Oyun dediğim gibi ücretsiz oyun içi satın alımlar olduğu için burada bazı işte biletler var. Onları satın alırsanız bazı eşyalara sahip olabilirsiniz. Yani oyun oynaması ücretsiz. Evet, ücretsiz veriyorlar ama bazı şeylere erişim sağlamak için biliyorsunuz ki artık çoğu oyunda bu mevcut. Oyun içi satın alımlar gerekiyor. Burada mesela hala bize şeyler veriyor, direktifler veriyor. Oyunun ilk daha başları olduğu için. Mesela şunların üzerine atlayacakmışız, uyuyorlar.
Açıkçası oyunu ben Japonca dublaj yaptım çünkü bayağı anime oyunu. İngilizce dublaj çok saçma olacaktı. Öyle sevimli bir kedi petimiz var. Bölüm geçişlerinde artwork'ler kullanılmış genel olarak. Gördüğünüz gibi şey olarak gayet hoşuma gitti benim tasarım olarak. O bina tasarımları olsun. Detaylar, efektler olsun. Karakter tasarımları. Her şey aslında dört dörtlük yapılmış. Ama tek sıkıntısı dediğim gibi PlayStation 5'te 60 FPS'in desteklenmiyor oluşu. Yani bilgisayarda bence biraz ortalama bir ekran kartıyla 60 FPS alınabilir. Daha iyi bir ekran kartınız varsa daha çok yüzlere kadar çıkabilirsiniz ve daha keyifli olabilir. Açıkçası FPS kayıpları bile var gibi. Tabii oyunun hala geliştirme aşamasında diye de düşünebiliriz. Çünkü bu tip oyunlar biliyorsunuz sürekli güncelleme alarak şeyler, yamalar yapılır, devam eder. Online oyun olmasının mantığı. Buradaki topladığımız şeylerle, yani malzemelerle işte çeşitli kıyafetler falan yapabiliyoruz zamanla. Diğer kıyafeti geçme şeyi, evrim aşaması. Daha şu an gerekli materyaller hala elimizde olmadığı için yapamıyoruz. Yani mesela bu şeyler ne işe yarıyor? Statlar ben çok anlamadım. Elegant diye bir stat var, sweet var, tatlılık, cool'luk. Yani nasıl bir etkisi oluyor oyun içinde onu çözemedim. Ya da bir etkisi var mı işte fresh, sexy. Yani bu karakterin seksi olması bizim için ne etki olacak ya da hikayeye ne gibi bir katkısı var bilmiyorum. Devam edelim biraz daha. Haritada bize yeni bir lokasyon gösterdi. Markerla işaretleyebiliyoruz. İşaretledik zaten. Bu şekilde devam edeceğiz. Ha dediğim gibi şunları toplamak gerekiyor. Büyü gibi bir şey atıyoruz. Canavarlara da aynı şekilde. Oyuna başladığımdan itibaren bu tip şeyler daha çok karşıma çıktı. Şeyler toplayarak geçiyor oyun. Biraz da işin kıyafet tasarım kısmına ağırlık verilmiş. Oyunun başından itibaren işte bir saat falan ya oldu ya olmadı. Henüz aslında hikayenin ne olduğuna dair bir şey bize gelmedi. Bilgi gelmedi. Yani karakter de çok çabuk bu şey öbür dünyanın içine adapte oldu. Çünkü birden kendisini böyle bir yerde buldu. Yani dediğim gibi tıpatıp Alice Madness. Yani Alice Harikalar Diyarında hikayesinin bir benzeri. Şu şeyde, süreçte. Sanırım burada biraz daha böyle geniş açık bir dünyaya geçiş yapmış olduk. Yani oyun şu an single player gibi gidiyor. Hatta bakın daha yeni başlıyor yani o derece diyeyim bir saat falan oynamışımdır. Yani şu an açık dünyaya geçiş yapıyoruz ama mesela bizden başka bir karakterler oyunun içinde görünmüyor. Buradaki karakterlerle konuşup bazı konularda bilgi alabiliyorsunuz. Ve size bir şeyler veriyorlar. Konuştukça büyük ihtimal. Yani hepsiyle konuşup bayağı bir zaman harcamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet, çatılara matılara da çıkabiliyoruz. Çünkü buralarda da bir şeyler var. Böyle havada süzülebiliyoruz. Kedimiz de mi süzülüyor? Evet. Ve başka bir kedi var. Burada bir dayı oturuyor. Şurada sanırım bir şey var. Evet yani biraz dikkatli bakmak lazım. Demek ki bu şekilde sandıklar.
Sanırım bu topladığımız elmaslar da yine bu kostüm tasarımları için gerekli itemlerden birisi. Zaten topladığınız item ilk defa bir materyal topluyorsanız zaten şurada söz ediyor crafting materyal. Yani işlenebilir nesne. Bunlarla başka itemler yaratabiliyorsunuz. Böyle bir haritaya bakalım. Şu an bir köy gibi bir yerdeyiz. Haritada aslında oldukça büyük. Bir de şu an bir kısmını görüyoruz. İşte üzerine gelince bilgi vermiyor. Şöyle bir bakış şeyi var. Yani buna geçince yukarı okla. Orada bir şey gösteriyor bakın. Sanırım içeri girmemiz gerekiyor onu alabilmemiz için. Arkadan mı giriş var? Şunu çekeceğiz herhalde. Evet. Bu şekilde çekiyoruz. Evet, bir Wimstar daha aldık. Wimstar. Bu kedinin görüşü. Zaten yukarıda yazıyor. Momo's View diye. Zaten yine uyarı veriyor. Şurada bir şey var diyor. Orada bir şey var diyor. Yani bu özelliği açmanı sana kedi söylüyor. Ben bir şey gördüm diyor. Evet, şurada bir yerde var. O tarafları gösteriyor. Buralar aynı zamanda büyük ihtimal hızlı seyahat etme yerleri. Çok emin değilim oyunda bir geriye dönüş olayı var mı bilmiyorum ama sanki bana öyle bir hava verdi. Çevreye iyi bakmak gerekiyor. Aslında yine kedi bize dedi ki şurada bir yerde dedi Wimstar var dedi. Yine bakıyoruz onun görüşünden. Evet, bize gösteriyor yerini. Nerede? İşaretleyebiliyoruz. Yukarıda. Oraya çıkmamız gerekiyor onu alabilmemiz için. Tabii nasıl çıkacağız? Orası muamma. Daha hızlı bir koşu yöntemi yok. Yani şuradan çıkarız büyük ihtimal. Evet. Kedi daha var. Bunları büyük kullanmamız gerekiyor. Burada bir sandık gibi bir şey var sanırım. Masteries number 3. Autoset code. Yani bunu bize vermedi ama büyük ihtimal yapımı ile ilgili bir sketch sanırım o. Burada görevler var. Questler bölümü. Main ana görevler. Sağda yine görevle ilgili detaylar. Altta da görev ödülleri. Burada eksklusif özel questler var. Yani açık dünyadaki görevler, keşif görevleri. Bu da rastgele questler demiş. Başka ne var? Çantamıza bakabiliriz. Backpack. Buraya kadar şimdiye kadar topladığımız şeyleri görebiliyoruz. Mesela yerleştirdik. Şunu da yerleştirelim. Buradan herhangi birini seçip hızlı kullanmak için oraya eklemiş olduk. Aslında sinematikler güzel, biraz anime tadında. Daha böyle karaktere isim verme kısımları da daha yeni geliyor. Ne diyelim? Haruko yapalım. Ya acayip fazla detay var. Oyunu bayağı epey oynayıp aslında inceleme yapmak gerekir. Çünkü büyük ihtimal oyunda daha ilerledikçe daha çok şey karşımıza çıkacak. Yani özellikle bu crafting bölümleri oyunu iyice öğrendikten sonra yapılabilecek şeyler. Hızlı hızlı geçiyorum ki buralar hala oyun hakkında bilgiler verilen kısımlar. Sonuca gelirsek bence yetişkinlerin böyle keyif alarak oynayabileceği bir oyun değil. Daha çok zaten anladığım kadarıyla kız çocukları hedeflenmiş. Sanırım 9-18 yaş arası bir kitlesi var diyebilirim. Kız çocuk kitlesi var diyebilirim benim için. Yani onun dışında görsellikler, grafikler çok hoşuma gitti benim. Müzikler güzel. Anime tarzında güzel bir 3 boyutlandırma kullanılmış. Onun dışında dediğim gibi bir oynanabilirlik açısından da aslında keyifli bir oyun.
içinde yapacak o kadar çok şey var ki hepsini de aslında zamanla öğrenebilip yapabileceğimiz şeyler. Çünkü bu tip oyunlarda öyledir. Sürekli bir geliştirme, bir şeyler üzerinedir crafting mantığı. Yani MMORPG'ler de genel olarak öyledir. Bu da biraz MMORPG tadında ama belirli bir hikaye doğrultusunda ilerleyen bir oyun. Yani büyük bir dünya var. İstediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz, rahatça dolaşabiliyorsunuz. Ama sınırları var. Yani başka oyuncular yok, başka oyuncularla birlikte bir şeyler yapamıyorsunuz. Yani tek kişilik bir MMORPG denilebilir şu etapta. Yani şans vermek isteyenler için bir şey olsun dedim. Yani kısa bir inceleme videosu olsun dedim. Dediğim gibi çok detaylı bir inceleme olmadı ama fikir vermesi açısından bence en azından yani bu kadar büyük boyutta bir oyunu indirmeden önce nasıl bir şeymiş diye bakmak isteyenler için umarım kısa bir şey olmuştur. Bilgilendirme videosu olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.